Korku ve gerilim animeleri gerçekten başarılı mı? Çoğu korku ve gerilim filmini izlemiş, bir insan olarak görevimi tamamlamış, artık hiçbir korku filminden etkilenmeyen ve o boktan jumpscare'leri yemeyen biri oldum. Gerilim filmleri ise hala beni etkilemeye devam ediyor. Gerçi yeterince kaliteli olursa ikisi de beni çok net etkiler, orası ayrı. Aynı şey animeler için de geçerli. Gerilim animeleri yeterince iyi olmasa da bazı animeler o gerilimi, olay gerilimini yeterince iyi sunuyor bizlere. Korku gerilimi vermek için gerçekçi öğeleri, karakter psikolojisini ve ortamın durumunu izleyicilere aktarmak, iyice aşılamak gerekir. Aksi takdirde izleyen birey animeyle taşacak geçer. Aynı şekilde jumpscare öğeleriyle izleyiciyi korkutmaya çalışan bazı saçma animeler olsa da izlediğim animeler arasında hiçbiri beni korkutmaya başaramadı. Benim korku türlerinde şahsi olarak en sevdiğim iş korku oyunlarıdır. Outlast, Silent Hill, Little Company vesaire gibi. Bunlarda korkma sebebim ise eğer hiç korku oyunu oynamadıysanız diye söyleyeyim, karakteri sizin yönetmeniz olacaktır. İzlediğim bir filmde kaçan kişi oradaki karakterdir ve çoğunlukla karakterin bakış açısından görmeyip çevreyi de görürüz. Bu da korku etkenini azaltır. Korku oyunlarında ise genelde FPS bakış açısı olur ve kaçarkenki gerilim ve korku had safhalıdır. Ufak birkaç örnek. Neyse, ilk başta sorduğum soruya gelecek olursak. Bu videonun metnini yazmak için Reddit ve MyAnimeList kullandım. MyAnimeList'in ne olduğunu bilmeyenler için bütün animelerin kayıtlı olduğu bir platform. Konumuz bu değil, devam edelim. MyAnimeList platformunda bulduğum korku etiketine sahip çoğu işi izledim. Yüksek puanlı ya da az puanlı fark etmeden baktım ve inceledim. Tamamen izleyemediklerimin ise yorumlarını ve incelemelerine baktım. İşin sonunda geleceğimiz nokta hiçbiri beni korkutmadı. Gerildiğim birçok yapım oldu. Higurashi, Perfect Blue, Paprika gibi yapımlar beni germe işinde yeterince başarılı yapımlar oldu. Adını söyleyemediğim birçok yapım olsa da gerilim işinde izlediklerim arasında bazı animeler gerçekten başarılı. Genelde bunun etkisi gerçekçilik kaygısı olmaması ve müzik işlerini Japonların iyi yapıyor olması olabilir. Ama bu gerçekçilik kaygısı olmaması korku öğesine de fayda sağlaması gerekirken tam tersi bir etkiyle içine sıçıp bırakıyor. En başta dediğim gibi gerilim animelerini izlemedim. Korku animelerini izledim. Hocam korkmam gerekmiyor mu benim? O boktan temalarınıza 9 yaşındaki ben korkardım lan. Filmler bunu becerebilirken sen neden beceremiyorsun diye sormazlar mı? Bu arada çoğu insanın bildiği Tokyo Ghoul, Elfen Lied gibi yapımlar ne beni germeyi ne de korkutmayı başarılı bildi, haberiniz olsun. Şimdi yorumlarda bana gelip gerildiysen başarılı olmuşlardır. İlla çığlık mı atmam lazım amına koyayım vesaire diyeceksiniz. Size cevabım evet olacaktır. Korku uyarıcı bir tepkidir. Gerilim ise olay tepkimesidir. Korkuda götünü sıkıp bağırırsın, gerilimde de sadece gerilirsin. Neyse, devam edelim. Gerçekçilik kaygısının olmaması demiştim ya. İşte bu anahtar bir etken. Normalde filmler içerisinde gerçek insanlar kullandığın için izleyiciler o filme o gözle dalar. Ve ilk sıra saçma bir nesne olayı komik duruma düşürür. Animelerde ise bu farklı. Gözler ona alışıktır ve korkutmak çok daha kolaydır. Ama genel olarak anime kitlesi daha düşük yaş kitlesine sahip gibi olduğu için stüdyolar korku işlerinin içine çocuksu duygular katarlar. Bu kötü bir şey demiyorum ha. Ama çoğu insanın övdüğü Elfen Lied bu çocuksuluğun bokunu çıkartıp animenin gericiliğini kapatmış. Belki de gerileceğim bir yapım olacaktı ama çok fazla çocuksuluk animeyi mahvetti. Stüdyoların riske girmeme durumu vardı. Bir stüdyo, hatta bir şirket hep kar amaçlı olduğu için bu tür risklere fazla girmezler. Kentaro Miura videosunda bu konudan bahsetmiştim. İzlemediyseniz ona da bir göz atabilirsiniz. Neyse, riske girip başarılı bir iş çıkarmak çok zor oluyor genelde. Okuduğum çok güzel korku mangaları var ki bunun sebebi evde sen de ben de yapabiliriz bu mangayı. Para endişesi ön planda olmuyor genelde çoğu mangada. Yani kısacası animeleri korku ve gerilim türünde temsil edebilecek anime sayısı az. Başarıyı bir kenara atarak söylüyorum. Sayısı az. Korkunun animede daha az temsil edilmesinin bunun dışında birçok nedeni var. Korkunun canlı aksiyona göre iki boyutlu bir ortama ne kadar farklı o şekilde aktarabileceği de etkilidir. Korku, jumpscare korkularından kana, gore'a, psikolojik temelli korkulara kadar değişebilir. Jumpscare korkuları en basit yöntem. Çünkü tuhaf bir anda beklenmedik bir şey eklemek kolaydır. Kan aynı zamanda göreceli olarak kolaydır. Ancak çoğu zaman sınırı çok fazla aşmaktadır. Pek çok korku animesi belirli bir düzeyde kan içerir. Ancak çok azı aşırıya kaçmadıkça açıkça tanınır. Örneğin Another ve Elfen Lied'deki belirli anlar gibi. İzleyicilerin korkundan dayalı kalıcı bir izlenim bırakabileceğinden yaratıcılar için psikolojik korku en iyi seçenektir. Bununla birlikte bu tür korku daha fazla zaman alır ve izleyicinin kafasına gerçekten girebilmek için zaman ve planlama gerektiğinden iyi yapılması gerçekten zordur. Bir stüdyonun başarısızlık korkusu, anlamlı bir deneyim yaratmanın zorluğu ve dizideki vahşet dengeleme çabası da dahil olmak üzere pek çok farklı yönün birleşiminde birçok şey rol oynuyor. Yine de korku animelerinin izleyiciler için en iyi ve en akılda kalıcı animelerden biri olabileceğini de biliyoruz. Riske değer aslında ama bilmiyorum, sonuçta o kadar zengin değilim. İzlediğim çoğu yapımın korku işinde başarılı olmaması bu animeleri kötü yapmıyor elbette. Sadece sunduğun ürünü gerilim etiketiyle değil de korku etiketiyle sunarsan insanlar o ürünü öyle bekler. Ben korkmadım.
Bana sunduğun şey kötü bir şey mi o zaman? Yo, sadece aradığımı bulamadım bir yapım oldu. Higroshi'de korku var diye izledim, korkmadım. Ama bu Higroshi'yi kötü demek değildir. Çok gerildim ve beğendiğim bir yapım oldu. Bir de 1980'li yıllarda geçen bir olaydan dolayı genelde çoğu korku animesine ve otakulara çok sıcak bakılmaz. O olayı da anlatmamı isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. En son kısaca özet geçecek olursam. Korku animelerinin yapılmaması veya yapılamaması konusunda birçok etken var. Tutmama korkusu, karamacı, karnama, keramacı, kitle, zorlu ve o bahsettiğim 1980'lerdeki olay. Bu birçok etki diğer anime türleri için de var ama baskında bu kadar ağır değil. Burada bizi korku animelerinin neden bok gibi olduğunun sorusuna cevaba ulaştırıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.